İşçilerden birisinin ayağı bir çukura düşüyor ve çukura düşünce bizim hoca da, Feridun Hoca da şüpheleniyor. Açıyorlar, bakıyorlar. Daha sonra bakıyorlar, alt tarafta bir bölüm daha var. Aşağıya doğru gidiyor ve işte o Kuzey Kilisesi'nin altındaki az önce söylediğim bu görüyorsunuz. Sevgili takipçilerimiz, İstanbul Fatih'te sizlerle kısa bir yürüyüş yapacağız. Hadrianus Su Kemeri, Bozdağ Su Kemeri, Polyektos Kilisesi, daha sonra Pantokrator Kilisesi, Unkapanı civarlarında Roma dönemi İstanbul'unda kısa bir yürüyüş yapıp sizlere önemli bazı bilgiler vereceğim. Hadi gelin başlayalım. Sevgili takipçilerimiz, şimdi gezimize başlıyoruz. Saraçhane civarlarındayız. Şimdi Polyektos Kilisesi'nin kalıntıları, şu an İBB Miras orada kazılar yapıyor. Onlara yanından geçeceğiz, bakacağız onlara ve hikayesini sizlere anlatacağım. Restorasyon bitip açıldığı zaman da içine gireceğiz inşallah. Çok sıkı bir restorasyon, daha doğrusu işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar orada. Arkamızdaki sütun başlığı bu bölgedeki Roma dönemi yapılarını aslında ben buradayım diyor hala. Annika Juliana'nın bir sarayı vardı. Günümüzdeki belediye sarayının oralarda. Onlara şimdi gideceğiz, bakacağız. Şimdi ilerleyelim. Yani bu yapı işte belki de o Annika Juliana'nın sarayına veya Aziz Polyektos Kilisesi'ne ait sütun başlıklarından bir tanesi olabilir. 5. 6. yüzyıla tarihlenen bir sütun başlığı. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. İleride şimdi göreceksiniz. Şimdi bu kilise, Annika Juliana'nın kilisesinin bir restitüsyonunu vereceğim ben size. Aziz Polyektos Kilisesi'nin. Neden Annika Juliana diyoruz? Çünkü Annika Juliana isminde bir prenses. Bu kim? Valentianus hanedanı var. Valens, İmparator Valens. Bunlar işte 4. yüzyıl imparatorları. Ariusçudur bu imparator. Ve Valentianus bunların akrabaları. Bunların kurduğu bir hanedan var ve Annika Juliana bu hanedandan bir prenses ve tabii bunlar tahttan, bunun bir kocası var. Kocası tahta çıkmaya çalışıyor, olmuyor. Ve daha sonrasında da Justinos hanedanı geliyor ve Justinianuslar geliyorlar. Ve bu da çok kızgın ve müthiş bir kilise yapıyor. Günümüzdeki Ayasofya ile yarışan bir kilise. Burada onun bir restitüsyonu sizlere vereceğim. Annika Juliana'nın yaptırdığı Aziz Polyektos Kilisesi. Şimdi bir kamerayı şöyle bir şeyde, şimdi burada gördüğünüz yapılarda işte Aziz Polyektos Kilisesi'nin kalıntıları hemen daha arka taraflardalar bunlar. Ayağa kaldırılmaya çalışıyor dediğim gibi. İlginç bir planı var kilisenin. Tabii günümüzde bu önümüzdeki Atatürk Bulvarı canına okuduğu için o kilisenin asıl o doğu kısmı, bema, apsis bölümlerini göremiyoruz. Bir planını da vereceğim ben size Aziz Polyektos Kilisesi'nin. Aziz Polyektos asker bir aziz. Böyle inanıyorlar ve onun adına da bir kilise yapmışlar. Yaşadığı dönemde Ayasofya ile kesinlikle yarışıyor. Bu kilisenin içine bir şiir dolaşıyor ve o şiirin parçaları günümüzde arkeoloji müzelerine giderseniz hemen sağ tarafta bir yapı var. Orada da onu görebiliyorsunuz. Şimdi Annika Juliana bunun yanında bir de saray yaptırmış. Yani bu kilisenin yanına, kilise burada boşuna durmuyor. Hemen yanında da bir sarayı var. Günümüzdeki belediye sarayının olduğu yerin Annika Juliana'nın sarayının olduğu söylenir. Ve ilginçtir. Bu günümüzdeki belediye sarayında benim bir çalışan arkadaşım vardı eskiden. Bana şey demişti, çünkü Semavi Hoca'nın bir makalesinde ben şunu okudum. Annika Juliana'nın sarayından bir mozaik belediye sarayının altında bir yerde hala duruyor demişti o makalede ve o arkadaşım da bana şunu söyledi. O dedi gerçekten öyle bir mozaik orada var dedi. İşte şimdi bak buna da bunlar da işte sütun, bir tane görüyorsunuz. Monolit bir sütun. Sütun başlıkları hep bu. Aslında buradaki o belki de ya dediğim gibi ya Annika Juliana'nın sarayı veya Aziz Polyektos Kilisesi'ne ait olduğu söylenir. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Şehzade Camii civarlarına gideceğiz. Orada bizi bir tapınak kalıntısı karşılayacak. İlginç bir yapı. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. Tabii bu biraz basma kalıp biraz video olacak. Ben size buraları daha da detaylı, tek tek detaylı bir şekilde anlatacağım. Aziz Polyektos, az sonra Şehzade Camii'nin o bölgesi. Hadrianus Su Kemeri ineceğiz. Günümüzde Bozdağ Su Kemeri diye geçiyor. Hadrianus Su Kemeri'nin neden denildiğini şimdi söyleyeceğim ama onun da daha detaylısını. Yukarıda Pantokrator'a, günümüz Zeyrek Camii, Zeyrek Kilise Camisi'ne, Zeyrek Camisi'ne çıkacağız. Hadi oraya doğru ilerleyelim.
Evet, şimdi geldik Şehzade Camisi'nin yanında. Arkamızda ilginç sütunlar var. Gerçekten çok devasa sütunlar var. Belki de bir tapınağın kalıntısı olabilir diye düşünülebiliyor da bu. Bir yapılmış bir çalışma yok bu arada, onu da söyleyeyim. Bunlar nedir? Niye buradalar? Yani Şehzade Camii yapılırken işte belki devşirme malzeme olarak getirirler. O da olabilir. Fakat burada bulunmaları, bunlar gerçekten bir tapınağa ait olma ihtimalleri yüksek. Çünkü Roma dönemi İstanbul'daki kiliselerde böyle devasa sütunları da pek görmüyorsunuz. Hipodrom'da filan var ama onlar da bu kadar büyük değiller. Bizantiyonlu Dionysos ismi bir kaynağımız var. O bize şöyle diyor. Buralarda İstanbul'un özellikle bu bölgelerinden bahsediyor. Unkapanı'nın üst taraflarını bahsettiğini anlıyoruz biz. Anesidiora tapınağı veya işte Hera tapınağı gibi tapınaklardan bahsediyor. Tam da bu bölgelere denk düşüyor. Belki onlardan kalan sütunlardı. Şimdi ben onları yakından göstereyim sizlere. İşte burada görüyorsunuz ne kadar devasa sütunlar. Hemen arkada Burmalı Mescid Camisi var. Ondan da anlaşılabiliyor. Şimdi şu da var. Burmalı Mescid Camisi'nin avlu revaklarında son cemaat yerindeki sütun başlıkları da Roma dönemi sütun başlıkları da, onların da burada bir fotoğrafını vereceğim sizlere. Şimdi bu devasa sütunları hiçbir zaman üzerinde çalışılmamış. Üzerinde basa basa söylüyorum ki inşallah birileri bir çalışır da İstanbul, işte bu da arkamızda görüyorsunuz, tıraşlanmamış elmas. Hiçbir şekilde tanıtamadığımız öyle parkta atılmış, saçılmış sütunlar. Ve gerçekten çok devasa olmaları soru işareti getiriyor kafamıza. Yani antik kentlere gittiğinizde tapınaklardaki sütunlarla aynı çapa sahipler. 1 metreden daha fazla çapa sahip bu sütunlar. Şimdi buradan Hadrianus Su Kemeri'ne doğru gideceğiz. Daha sonra da Zeyrek Camisi'ne çıkacağız. Evet, şimdi burada da Valens Su Kemeri diye geçer. Bozdoğan Su Kemeri diye geçer. Yaptığımız çalışmalarda Codex Justinianus, Codex Theodosianus bize bunların Hadrianus su kemerleri olduğunu aslında söylüyor. Anlaşılan İmparator Hadrianus kente geldiğinde, kentin su sıkıntısı çektiğini gördüğünde buraya bir su kemerleri yaptırdı. Ve daha sonra bu su kemeri İmparator Valens döneminde ihya edildi ki Valens döneminde şöyle bir hikaye de vardır. Bunun bir isyancısı var. Valens'e karşı isyan ediyor. Prokopius. Kadıköy onun tarafını tutar ve Valens Kadıköy'e kızdığı için, Kadıköy'ün Kalkedon tabii ki, Kalkedon'un surlarını kırıp bu Valens su kemerinin daha sonra işte ihya ettirdiğinde, herhalde buranın yeniden modernize yaptırdığında diyeyimse, ihya ettirdiğinde herhalde bunun taşlarını da kullanmış Valens. Yani buradaki parçalara dikkatli bakıp aslında Kadıköy'ün, Kalkedon'un surlarını da görebilirsiniz. Günümüzde oradaki kazılarda bir sur parçası çıksa, buradakilerle benzese bu çok önemli bir bilgi olurdu gerçekten. Şimdi Hadrianus su kemeri ve Valens su kemeri, fakat bu su kemeri bu kadarla kalmıyor. İlk başta bunu söylememiz lazım. Bu su kemeri buradan gidiyor, şimdi çıkıyor. Istıranca Dağları'na, Vize'ye kadar gidiyor. Vize'ye kadar 120 kilometre kuş uçuşu gidiyor. Fakat ben bunun havadan da bazı videolarını ben size paylaşmıştım sizlerle. 120 kilometre falan, fakat arazide düz gidemediği için bazı yerlerde su kemeri yapmışlar, bazı yerlerde su künkleri yapmışlar. Bu su hattı 500 kilometreye yakın, daha fazlasını hatta gidiyor. Bunun detaylı paylaşımını sizlere ben yapmıştım zaten. Yani çok önemli bir yapı aslında bu. Bu gördüğünüz sadece iceberg'in görünen yüzü. Su kemerleri ve su Romalılar için çok önemli. Bir su medeniyeti zaten. Anıtsal çeşmeler, kentlere, Roma kentlerine gittiğinizde ilk başta gördüğünüz anıtsal çeşme der mesela. İşte çok güzelini Laodikya'da gidip incelemiştik sizlerle. Dediğim gibi Hadrianus su kemeri daha sonra Valens tarafından ihya edildiği söyleniyor. Bozdoğan su kemeri deniyor. Neden Bozdoğan su kemeri deniyor? Bozulgan'dan geldiği ismi söylenir. Yani su kemerinin bir bölümü şu arkamda, şurada hemen gözükür. Mesela görüyorsunuz, bu bölüm biraz kırılmış. Bozulduğu için kemerin, mesela bak burada dikkat edin, daha yükseliyor kemer burada ve hatta şurada 2 katlı oluyor. Az önceki yerde 1 katlı filandı. Bozulduğu için Bozulgan'dan geliyor adı ve Bozdoğan adının da bu Bozulgan'dan geldi. Kemerin, su kemerinin bir şekilde bozulduğu, kırıldığı anlamına geldiği de söylenir.
Şimdi buradan da Zeyrek Camisi'ne doğru gideceğiz. Bu bölge, yürüdüğüm rota gerçekten çok zengin. O Saraçhane Parkı falan var işte ileride. Poliektos Kilisesi, işte bu Hadrianus Su Kemeri, hemen buradan karşıya geçiyorsunuz. Parkın içerisinde, şimdi giderken yine gösteririm onu, sütunlar görüyorsunuz. Tarih açısından çok zengin bir rota burası. Şimdi Pantokrator, Roma döneminin Pantokratoru, günümüzün Zeyrek Camisi'ne doğru ilerleyelim. Evet, şimdi Zeyrek'e geldik. Zeyrek Kilise Camisi'ni anlatacağız sizlere. Aslında burası tabii Pantokrator Manastır Kilisesi. Büyük bir manastırdı burası. Tabii keşiş odaları ve önemli olan burasının bir hastanesi var. Hastanenin göz hastanesi çok önemliymiş o dönemlerde. 4. yüzyılda burada bazı yapılar var. İşte alaksız bazı yapılar var diyeyim size. Daha sonra 12. yüzyılda o yapılar falan temizleniyor. Ve İmparator 2. Ioannes Komnenos ve eşi Irene tarafından bu Manastır Kilisesi yapılıyor. Pantokrator Kilisesi. İmparator 2. Ioannes Komnenos'un eşi Irene tarafından. Şimdi size kamerayı çevireceğim ve yapıyı anlatacağım sizlere. Şimdi burada görüyorsunuz biraz 3 tane yapı var aslında. Bu Zeyrek Camisi'ne geldiğinizde işte bu Kuzey Kilisesi, Kuzey yapısı, bu Güney yapısı, bir de ortada bir tane yapı var. Şimdi detaylı olarak biraz sizlere bahsetmeye çalışayım. Dediğim gibi daha detaylısı da gelecek bunda sizlere. Şimdi ilk olarak 2. Ioannes Komnenos'un eşi Irene tarafından bu Güney Kilisesi yaptırılıyor ve Pantokrator İsa'ya, evrenin hakimi İsa demek, ona atfediliyor. Bu Güney Kilisesi diye geçer. Pantokrator Manastır Kilisesi'nin, işte Zeyrek Camisi'nin günümüzde Güney yapısı diye geçer ve bu oldukça büyüktür. Bu ikisinden büyüktür bu. Önce bunu inşa ediyorlar. Bunun arkasından Irene ölüyor. İmparatoriçe Irene ölüyor. İmparatorun eşi ölüyor. İmparatorun eşi ölünce de imparator hem o kadının hatırasını biraz da yaşatmak için herhalde Meryem'e, Eleuissa Meryem. Eleuissa dediği nedir? Şefkatli Meryem demek. Günümüzdeki Lousa kelimesi de aslında buradan gelir. Eleuissa'dan gelir. Şefkatli Meryem'e adanan bu Kuzey Kilisesi'ne inşa ettiriyor. Daha sonra da bu ikisinin orası o dönemde boş. Yani yapıldığı dönemde ilk bu kuzey yapılıyor, güney yapılıyor. Daha sonra kuzey yapıldıktan sonra bu ortası boş. Daha sonra da bu orta tarafa Başmelek Mihail'e adanan mezar kilisesi yapılıyor ve buraya neler konuyor? İşte lahitler konuluyor. 2. Ioannes Komnenos'un lahti, İmparatoriçe Irene'nin lahti, ki bu İmparatoriçe Irene'nin lahti yıllarca bu Zeyrek Camisi'nin önünde durmuş. 1950'lere kadar herhalde durmuş. Onun bende bir fotoğrafı var. Eski bir kitaptan aldım. Onu da sizlere vereceğim. İçinde lahitler duruyormuş. Hatta bunun bir tipikonu falan var. Ondan da sizlere bahsederiz. Şunu söyleyeceğim yalnız. Bu Kuzey Kilisesi'nin altında bir bu kadar, bunun büyüklüğü kadar bir tane de, şimdi çevirelim, bir de altyapı var. Onun da içine ben girdim. Bu Kuzey Kilisesi'nin altındakini. 1990-2000'lere kadar kimse girmemiş. Yani Osmanlı girmiş ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde kimse girmemiş. Bunu da nasıl buluyorlar? Hikayesi çok ilginç. Feridun Özgümüş hocamız var. Hep bahsediyorum. Doçent Doktor Feridun Özgümüş. Kendisine çok selamlar. Onlar burada çalışmalar yapıyorlar. Restorasyon çalışmaları yapılıyor. Bu Kuzey Kilisesi'nde çalışma yaparken İşçilerden birisinin ayağı bir çukura düşüyor ve çukura düşünce bizim hoca da, Feridun Hoca da şüpheleniyor. Açıyorlar, bakıyorlar. Daha sonra bakıyorlar, alt tarafta bir bölüm daha var. Aşağıya doğru gidiyor ve işte o Kuzey Kilisesi'nin altındaki az önce söylediğim bu görüyorsunuz bu yapıyı, bir bu kadar daha olan derinlikte olan yapının altına giriyorlar. İçeride bazı cesetler filan da var. Herhalde kilise babaları filan ölmüşler, oraya konulmuşlar. Osmanlıca da yazılar var bu arada. Yani Osmanlı girmiş ve orayı da temizlemiş. Çok güzel de bakmış aslında. Fakat burası bilinmiyordu. Şunu da söylememiz lazım. Pantokrator Manastır Kilisesi'nin tipikonu var. Yani bir kulların talimatı gibi bir şey var diyeyim size. Burada aslında o hep söylenen o Bizans dedikleri yapının aslında olmadığını da görüyorsunuz. Köklerinden gelen bir şey var. Her zaman kendine Romalılar dediler ve 14. 15. yüzyılda bile 1453'te son imparator elinde kılıcıyla surlarda ölürken de kendisi ben Romalıyım dedi. Burada da bunu görüyorsunuz.
Tipikon'da şunu yazıyor. Bizim diyor köklerimiz diyor 2. Ioannes Komnenos 12. yüzyıl imparatoru düşünün. Bizim köklerimiz diyor bir Etrüsk kabilesi olan Ausenoslara dayanıyor diyor. Köklerinde o Etrüskleri görüyorsunuz. Romalı köklerini görüyorsunuz. Aslında Bizans diye hiçbir şey de olmadığını görüyorsunuz. Sizlere Pantokrator Manastır Kilisesi'nden günümüz Zeyrek Camisi'nden kısaca bahsetmeye çalıştık. Yayınlarımız devam edecek. Bizi takip etmeye, paylaşımınızı beğenmeye, arkadaşlarınıza göndermeye, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere.